son 7 yıldır yenmesi gereken yemekler olarak Michelin tarafından tavsiye ediliyor restoran gördüğünüz. Kalamar ve midyenin üzerine şimdi o karışımı döktü. Üzerine de böyle soğan parçaları gibi kurumuş soğan döktü. Aynen. Şöyle alalım abi. Bunun adı Butaman dostlar. Mantı abi. Büyük bir mantıya benziyor. Türkiye'de bir şeye benzetmem gerekirse illa. Evet, şöyle görüyorsunuz. Küçük küçük hamur topları. Hamur toplarının içine ahtapotları şu an küçük küçük atıyor. Bugün yediğim şu ana kadar en güzel şeye geçti. Aynen. Evet, şunu alalım. Bu güzele benziyor. Şöyle. Ha. Güzel. Et abi ağzım deridi. Çok güzeldi. Şimdi sosa batırıp yiyeceğim bir de. Tüylerim diken diken oldu. Bu nasıl bir et ya? Bu nasıl bir et ya? Ve herkese Japonya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Osaka'dan, bir diğer adıyla Japonya'nın mutfağından selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Evet, videoya başlar başlamaz metro istasyonunda şu anda dostlar şöyle bir yapının önündeyim. Gördüğünüz gibi bu su saati olarak geçiyor. Şu anda bize saati gösterdi. Saati göstermesinin yanı sıra aynı zamanda böyle şekiller, yazılar vesaireler yapıyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir yapı gördüm açıkçası. Yazılar çıkıyor şimdi. Osaka City Station falan filan yazdı. Şimdi de gördüğünüz gibi resim çiziyor abi. Abi çok iyi ya. Şu anda Osaka şehir merkezindeyiz. Otelden shuttle vardı. Shuttle'a atladım. Geldim şehir merkezine. Gökdelenlerin arasındayım gördüğünüz gibi. Evet, ilk defa Japonya'da böyle büyük bir şehrin merkezine geldim. İlk defa böyle gökdelenler görüyorum o yüzden Japonya'da. Benim için de bir ilk oluyor şu anda. Bana birazcık Amerika'yı hatırlattı açıkçası. Şöyle sanki New York'ta Manhattan'da yürüyormuşum gibi hissettim. Oradaki videolardan hatırlıyorsanız yine böyle gökdelenlerin arasında yürüyordunuz. Videonun adından da anlaşılacağı gibi yemek turuna çıkıyorum abi. Osaka Japonya'nın mutfağı olarak geçiyor. Daha önce belirttiğim gibi. Yani bizde nasıl Gaziantep, Hatay falan böyle yemekleriyle ünlüdür. Hani oralara yemek turuna gidersiniz. İnsanlar da Osaka'ya yemek turuna geliyor abi. İnanılmaz yemekler var. Birazcık araştırma yaptım dün otel odasında otururken. Namba diye bir alana gideceğim. Şehrin en turistik, en popüler ve en merkezi bölümüne gideceğim. Orada yemekleri denemeye başlayacağız. Evet, metroya girmeden önce bir Starbucks'a uğrayacağım, bir kahve alacağım. Sesimi belki dikkat etmişsinizdir. Birazcık boğazlarım şişmeye başladı. Bir kahveye ihtiyacım var. Sesim çok güzel çıkmıyor bugün maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet abi, yakındaki Starbucks'a girdim. Şöyle kahvemi aldım gördüğünüz gibi. Kahve değil, daha doğrusu matcha latte aldım kendime. Dostlar, Japonya'daki en ünlü şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz diğer Starbucks'larda, diğer ülkeleri gezerken de içmeyi en sevdiğim şeylerden bir tanesi matcha abi. Gördüğünüz gibi matcha dediğimiz şey Japon çayı aslında. Bizde nasıl Türk çayı, yani siyah çayımız bizim çayımız. Bunlarda da abi şu şekilde matcha çayı. Japonların çayı dostlar. O yüzden buraya gelmişken de her yerde içiyoruz. Burada bunu içmesek olmazdı. İnşallah boğazımı birazcık geçirir, konuşmamı birazcık düzeltir diye umuyorum. Şimdi buradan Google Maps açtım internete bağlandıktan sonra. Burada size fiyatına kadar gösteriyor abi. Mido Suji Line'a gideceksin. Oradan binip 16 dakika içinde gitmek istediğin yere gideceksin diyor. Subway Mido Suji Line diyor. Tam karşımızda, bu tarafa doğru gideceğim. Şöyle bir tane günlük bilet aldım. Gördüğünüz makinelerden alınıyor bilet. Şu gördüğünüz abi 4 dolara bütün gün bütün metrolara, bütün otobüslere binebiliyormuşum bununla. Şimdi buradan metroya giriş yapacağım. Ondan sonra merkeze gidiyorum. Ve evet dostlar, arkamda gördüğünüz yerde benim ilk yemek yiyeceğim yer. Şu anda onun önüne geldim. Gördüğünüz gibi önünde bir tane sıra var ama çok hızlı ilerliyor. Bugün şanslıyım. Hem hava soğuk hem hava kapalı. O yüzden çok fazla insan gelmemiş. İnternette okuduğum kadarıyla abi burası 1 saat, 1,5 saat sıra yapan bir yer. Okonomiyaki yapıyor dostlar. Yani okonomi demek ne istersen demek. Yaki de ateşte pişirilen demek. Yani ikisini birleştirdiği zaman ne istersen ateşe at gibi bir şey oluyor. Restoranın adı Mizuno, şurada gördüğünüz gibi. Okonomiyaki dostlar Osaka'nın, hatta Japonya'nın en popüler sokak yemeklerinden bir tanesi. Sırada beklerken şöyle bize menü verdiler. Garson menüyü getiriyor, buradan seçiyorsun. Hem sırada beklerken hem yemeğini seçmiş oluyorsun. İçeride hazırlanıyor mu ondan çok emin değilim. Ama şöyle ilk 5 şeyi dizmişler zaten en popüler olarak. Ben 1 numarayı seçeceğim burada. Hamurun içine dostlar farklı farklı etleri karıştırarak pişiriyorlar. Yuvarlak bir şekilde, şöyle birazdan göreceksiniz zaten. 1680 yene denk geliyor. Bu da gördüğünüz yemek bu şekilde. Sonuna kadar geldim abi. Gördüğünüz gibi son 7 yıldır şöyle Michelin tarafından yıldız verilmemiş bu arada. Ben yıldızı var sanıyordum. Yıldızı verilmemiş ama tavsiye listesine girmiş. Son 7 yıldır yenmesi gereken yemekler olarak Michelin tarafından tavsiye ediliyor restoran gördünüz. Ben de başına geldim ama inşallah beni alacak ya. Tek başımayım diye beni sona atmaz umarım. Evet, içeriye girdik abi sonunda. Önünde yapıyorlar yemeği. Çok iyi, efsane. Bakalım bizi nereye verdiler? Buraya vermişler. Abi restoran küçücükmüş. Bu kadar küçük olmasını beklemiyordum. Şu kadar bir yerdeydi abi. Görüyorsunuz. Bir de üst katı var anladığım kadarıyla. Yemeğim önüme geldi. Şimdi benim için yapıyor bunları. Şu anda hamuru, onun dışında birkaç tane daha sebzeyi vesaire hepsini karıştırıyor gördüğünüz yerde. Heyecanla bekliyorum bakalım. Çok acıktım ya. 24 saattir yemiyorum abi. Kalamar ve midyenin üzerine şimdi o karışımı döktü. Üzerine de böyle soğan parçaları gibi kurumuş soğan döktü. Aynen. Şöyle yuvarlak hale getirdi. Üzerinde kapattı.
Bakalım pişecek burada. Biraz dağılacak gibi duruyor ama bakalım dağılmadan çevirecek mi abi? Vallahi çevirdi. Adam şov yapıyor burada. Evet, şöyle bir şey. Şimdilik arkasında midyeleri falan görüyorum. Üzerine yağ falan sürdü herhalde birazcık. Evet. Evet, hazır dedi, alıp yiyebilirsin dedi. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle bununla alacağız. With this right I have to take? Okay. Ah yeah. Okay. Mayonez, yes. Okay. Şimdi mayonez attı. Oo, bayağı da sürdü. Güzel. Thank you. Alright, thank you. Sıcak kalsın diye, ama bu yanmayacak mı burada? Ondan da çok emin olamadım. Şöyle alalım abi. Evet dostlar, şimdi önümdeki tabağı birazcık aldım şöyle gördüğünüz gibi. Geri kalan pişmeye devam ediyor. Onlar yanacak mı yanmayacak mı çok anlayamadım orasını. Ama yanındaki arkadaşlar ne yapıyorsa ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunu chopstick'le yemek gerçekten yetenek isteyecek. Çünkü çok çabuk dağılıyor. Az önce küçük bir parça alıp ağzıma atabildim. Şimdi bakalım tadı nasılmış abi. Yediğim en güzel şey değil açıkçası. İlk 20'ye 30'a ilk 50'ye falan girmeyebilir abi hayatımda yediğim yemekler arasında. Şeyden alalım, midyelerinden alalım bakalım, oradan hiç almadık. Acaba piştikçe mi güzelleşecek, o yüzden mi burada bekliyor onu da bilemedim ama şunun tadına bakalım abi. 24 saattir yemek yemememe rağmen çok beğenmedim abi. 10 üzerinden 5 falan veriyorum ben bu yemeğe. Bir defa her şeyi chopstick'le yemeye gerek var mı? Aklıma bu soru geliyor bunu yerken. Yani bunu normal bir kaşıkla yesek çok daha güzel olurdu. Soracağım herhalde kaşık. Ben belki beklentilerimi çok yüksek tuttum. O yüzden şu anda hayal kırıklığına uğradım. Evet abi, yemeğimizi yedik, paramızı ödedik gördüğünüz gibi. Ondan sonra dışarıya çıktım şimdi. Tekrar şöyle göstereyim etrafı. Şu anda yaklaşık bir 45 dakikalık falan sıra var. Hatta belki 1 saatlik bir sıra. Michelin'deki çalışanlara da buradan sesleniyorum. Buraya recommendation veriyorsanız eğer, yani burayı tavsiye ediyorsanız, Türkiye'yi abi komple 5 yıldız olarak çevirebilirsiniz. Bu arada hava kararmış ya. Hava kararmış, daha yeni sadece bir yemek yedik. Hadi gidelim, ikinci yemek, üçüncü, dördüncü, beşinci daha bizi bekliyor. Umarım daha güzel şeyler yiyeceğiz bugün. Hadi. Evet dostlar, şimdi ikinci işaretlediğim restoranlardan, daha doğrusu yemek yerlerinden bir tanesine geldim. Sokak yemeklerinden bir tanesine. Şöyle bir şey aldım dostlar az önce. Bu gördüğünüz restorandan Futami no Butaman diye bir yer dostlar. Burayı internette görmüş. Burası 80 yıldır bu gördüğünüz yerde Osaka'nın tam merkezinde hizmet vermeye devam ediyor. Şöyle bir şey aldım buradan. Bunun adı Butaman dostlar. Hamur birazcık şekerli bir hamur böyle. Tadı çok güzeldi. Daha önce yediğimin çok beğenmiştim. Hamurun tadına bakalım. Hatırladığım gibi. Çok güzel abi. İşte bak, bu benim damak zevkime uygun. Bakın, hamur zaten şekerli. Şu gördüğünüz hamur nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok ama içi yumuşacık. İçi böyle ıslak, haşlanmış zaten. İçinde et var, soğan parçaları var. Çok fazla soğan var içinde. Çok güzel. Neye benziyor biliyor musunuz? Bunu daha önce söylemiştim zaten. Mantı abi. Büyük bir mantıya benziyor. Türkiye'de bir şeye benzetmem gerekirse illa. Hani çok birebir tabii ki aynısı değil ama yani uzaktan andırıyor diyeyim size. Evet, bana afiyet olsun. Şimdi bunu bitireceğim. Ondan sonra geldim galiba takoyaki yiyeceğim yere ya. Buralarda bir yerlerde. Evet, şimdi takoyaki yiyeceğim yerin önüne geldim dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi buranın önünde de sıra var. Bugün yemek yemeye geldiğim yerlerin çoğunun önünde küçük de olsa sıralar var, görüyorsunuz. Çünkü araştırıp geldim. En popüler yerlere gitmeye çalışıyorum. Şu karışık herhalde. Mix, aynen. 8'li karışıktan alalım. Evet, şöyle görüyorsunuz. Küçük küçük hamur topları. Hamur toplarının içine ahtapotları şu an küçük küçük atıyor. İlginç bir yapılımı var. Şimdi şurada ödememizi yapalım biz. Evet, şimdi ödememi oradan yaptım. Buradan mayonez koydular üzerine. Ne istersin dedi. Sana bırakıyorum dedim. Nasıl vereceksen ver. Şu şekilde servis ediyorlar. Arigato. Bayağı hızlıydı bu arada. Sıraya girmem ve çıkmam yaklaşık 5 dakika falan sürdü. Şöyle 8 tane takoyakimiz. Hepsi farklı çeşitte. Hepsi farklı şekilde. Üzerindekiler soğan parçasına benziyor. Ama olmayabilir. Çok emin olamadım üzerindeki küçüklerden. Her neyse, restoranımız şurası. Takoyaki Wanaka. Buna 700 yen verdim. O da yaklaşık ne kadara denk geliyor? 5 dolar bile etmiyor galiba. 4 dolar. Evet, cam kenarına oturdum. İki tarafımda cam. Bir yandan bu sokağa bakıyorum. Bir yandan bu sokağa bakıyorum şu anda. İçerisi çok sıcaktı. Camı o yüzden birazcık daha araladım şöyle. Önümde de takoyakiler var. Yani hamur topları. Bakalım şimdi tatlarına nasıl. Bizdeki görüntü şeye benziyor. Lokmaya benziyor. Bildiğin İzmir'de dağıtılınca lokma, ona benziyor. Tabii ki alakası yok. Şekerli bile değil ama görüntü olarak ona benziyor. Böyle kürdanla alıyorsun, şu şekilde yiyorsun. İlkini atıyorum, bakalım tadı nasıl. Oo, güzel. Çok güzel. Yandım. Bugün yediğim şu ana kadar en güzel şeye geçti. Aynen. Üçüncü yemek şu ana kadar yediğim en güzel yemek oldu. Takoyaki. Çok güzel. Şu bak, içindeki ahtapot parçası, şu ahtapotlu çıktı.
Şu kadar dostlar. Küçücük. Bakın küçücük bir parça. Bu takoyaki Osaka'da bulunmuş. Takoyaki müzesi var Osaka'da. Bugün tabii ki oraya gitmeyeceğim. Ama öyle bir müze var ve ilk icat eden, ilk bulan kişinin restoranı var içeride. Hala işletiliyor. Orada takoyaki yiyebiliyorsunuz ama benim internette araştırdığım kadarıyla en güzel takoyaki yapan yer burasıymış. Şu an benim yediğim gayet başarılı. Hiç pişman değilim buraya geldiğim için. Üzerine attıkları soslar falan da bayağı etkiliyor. Bunun içinde barbekü sosu falan var mesela. Evet, bana afiyet olsun. Geri kalan 4 tanesini de bitiriyorum. Ondan sonra büyük sushi var değil mi en yakında? Sanırım en yakında sushi var. Sushi'de görüşürüz ya da başka bir yerde. Dördüncü yemekte görüşürüz hadi. Şu ana kadar geldiğim en kalabalık restorana geldim herhalde. Şöyle bir yere geldim sushi yemeye. Burası Kura Sushi diye bir yer dostlar. Fiyat performans olarak Osaka'da yiyebileceğiniz en iyi sushilerden bir tanesi burada yazıyordu. Yani bayağı uzun bir süre bekleyeceğim anlaşılan. Abi tek olmanın bir avantajını yaşadım şu anda. Tek başıma olduğum için şu masalardan bir tanesine oturabildim. Böyle dörtlü masalar var görüyorsunuz. 4 kişi 5 kişi falan bunlara geçerken ben tek başıma olduğum için abi buraya oturabileceğim. Şöyle sistemi anlatayım size. Bakın etrafınıza sürekli tabaklar geliyor. İçinde sushi'ler var görüyorsunuz dolu. Tabakların renklerine göre, şekillerine göre fiyat belirliyorlar size. En sonunda aynı midye, hani yeriz ya midyenin kabuklarını sayarlar. Geliyorlar buraya tabakları sayıyorlar. Kırmızı tabak var, mavi tabak var gördüğüm kadarıyla şu ana kadar. 2 tabak çeşidi gördüm. Genellikle 3 tabak çeşidi falan oluyor. Bir de siyah falan oluyor genellikle. İşte fiyatlara bakıyorum şu anda. Fiyatlar böyle 1 dolar civarında. Yani şu tabak başına 1 dolar ödüyorsunuz. İnanılmaz uygun abi. 1 dolara sushi yiyorsun. Türkiye'de 1 dolara yani 19 liraya sushi yiyebilir misin? Bilmiyorum, herhalde yemez. Evet, şunu alalım. Bu güzele benziyor. Şöyle ha. Güzel. Önce soyadan birazcık dökelim. Wasabi dostlar, bilmeyenler için burnunuzdan acı çıkacak şekilde, yani çok farklı bir acı. Normal bizdeki pul biber acısı değil. Evet, şu şekilde bir şey. Hadi afiyet olsun. Oha. Ya hayatımda ilk defa gerçek wasabi yedim ya da bunların wasabisinde bir şey var abi. Oo, küçücük bir wasabi koydum üzerine. Acılar içinde kaldım. Çok acıydı. Ama aynı zamanda çok güzeldi. Bunu da wasabisiz yiyelim bir tane de bakalım. Bayağı başarılı. Evet, çok güzelmiş gerçekten. Evet, şimdi ben bunları bitireyim artık. Bunların hepsinin tadı güzel, anlaşıldı. Arada önünüzdeki tabakları da bu şekilde şuradan hop fırlatıyorsunuz. Tabaklar gidiyor. Hadi hesabı ödüyorum. Şimdi yaklaşık olarak 5 dolar falan ödeyeceğim buraya. Ondan sonra çıkıyorum. Evet dostlar, şimdi sushi'ciden çıkar çıkmaz karşıma şöyle bir yer çıktı. Bunu arıyordum zaten. Bir tane bubble tea alıyorum buradan. Daha önceki videolardan, Asya videolarından biliyorsunuz zaten artık bubble tea'yi. Asya'da içilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi. İçinde tapioka meyvesinin kırıntılarından, tapioka meyvesi değil daha doğrusu, kök. Tapioka bir kök çünkü. Onun parçalarını kaynatıyorlar. Küçük küçük toplar haline geliyor. Küçük toplardan kastımız da birazdan göreceksiniz. Da şu toplar dostlar, şu tapioka topları gördünüz. Bunlar şeker aslına bakarsanız. Bayağı bildiğin şeker bunlar. İçinde çay var, karamel sosu gibi bir sos var, süt var bir de, o kadar. Yani aslında çok basic, çok basit bir şey. Evet, bu da gayet güzel olmuş. Şimdi bunu bitiriyorum. Ondan sonra yemeğe devam ediyoruz. Hadi. Derken yiyeceğim yeri buldum. Bunu YouTube'da görmüştüm bu arada. Şimdi internetten tekrar baktım, hatırladım. Dostlar, yaklaşık yarım saatlik bir beklemenin ardından restorana girdim şimdi. Şöyle 2 katı var, bir aşağı katı var, bir üst katı var. Yine tek başıma olduğum için hemen şöyle bir yere aldılar beni, sushi'de olduğu gibi. Gördüğünüz yerde abi her türlü şiş var benim şu an gördüğüm kadarıyla. Domatesten soğana, soğandan balığa kadar her türlü şiş var. Evet, birkaç dakika beklemenin ardından yemeğim geldi şu şekilde. Bu anladığım abi sos var bir tane. Şu sos. Burayı ünlü yapan bir sos olması lazım bu. Evet, şöyle sostan birazcık şuraya döktüm abi şu şekilde. Bu sos çok güzel kokuyor. Bunların tanesi 40 liraya falan denk geliyor böyle olunca. Ya önce sossuz tadına bakacağım. Oğlum çok iyi. Abi çok iyi. İnanamıyorum ya. Çok güzel ya. Evet abi, ağzım deridi, çok güzeldi. Şimdi sosa batırıp yiyeceğim bir de. Birazcık batırıyorsun. Ha, bu amcanın böyle kızma sebebi, internette okuduğum kadarıyla şimdi, sosa birden fazla batırmayın, çok fazla sosa batırmayın diyormuş. Ben 2 kere batırdım şu anda. Yani bana kızıyor, benim gibi yapanlara kızıyor aslında. Evet, sos da tadına bakıyoruz. Tüylerim diken diken oldu. Bu nasıl bir et ya? Bu nasıl bir et ya? Şu etten var ya, sabaha kadar otur burada ye. Sossuz da güzeldi ama sosla
Yani 10 üzerinden 9.9'sa 10 üzerinden 10 falan oluyor sosla. Öyle bir güzel. Şu anda takoyaki ile bu. Yani günün yıldızları. Gerçekten süre beklemeye değer bir yemek. Yani tebrik ediyorum adamları. Harbiden güzel yapıyorlar. Evet dostlar, şimdi Dotonbori'de ana sokakta yürümeye devam ediyorum. Abi takoyaki'yi çok beğendiğim için şimdi bakın 2 tane yine takoyaki var karşılıklı. Yine ikisinde de sıra var gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan bir tanesine daha girmek istedim. Acaba ilkinde gerçekten çok mu şanslıydık yoksa bütün takoyakiler mi güzel diye. Buraya gireceğim herhalde. Buranın görüntüsünü beğendim. Üzerine güzel bir sos atıyor falan. Evet abi, 6 parçamı şu şekilde aldım. Yapılışlarını çekeyim. Hepsi aynı şekilde yapıyor. Piştikten sonra döndürüyorlar. 2 kişi birlikte çalışıyorlar, gördüğünüz gibi bayağı da hızlı arkadaşlar. Acaba bunun tadı nasıl olacak? Daha küçükler bir önceki yediğime göre, biraz daha küçük. Evet, 2 farklı yerde takoyaki yemiş bir turist olarak artık bir yorum yapabilirim. Bu kötü. Az önce ilk yediğimiz takoyaki yediğimiz yerin neden o kadar ünlü olduğunu ve daha popüler olduğunu anlamış oldum böylece arkadaşlar. Bu kötü. İçindeki ahtapot biraz daha büyük parça olarak ama zor çiğneniyor, daha sert. O yüzden çok beğenmedim. Ama bitireceğim şimdi bunu. Bakın cheesecake'çi Google Maps'in dediğine göre kapanmış. Umarım hala açıktır. Birazcık ileride cheesecake yemeye gideceğim. Son olarak cheesecake yemek istediğim yerin önüne geldim ama maalesef orası kapanmış. Artık yapacak bir şey yok. Tatlıyı yemedim ama artık yani midemde de çok yer kaldığını söyleyemem zaten. Otele döneceğim, günü kapatacağım. Zaten her yerde kapandı gördüğünüz gibi. Sadece artık gece kulüpleri falan kaldı etrafta. Evet, Osaka'da sokak yemekleri, daha doğrusu Japon yemekleri videosu yaptık. Bugünden keyif aldım. Osaka şu ana kadar Japonya'da en sevdiğim yer oldu diyebilirim size. Ben yiyeceğim abi. Videoların çoğu da biliyorsunuz yemek üzerine oluyor zaten. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Buraya gelirseniz eğer bu video umarım yardımcı olur size yemek seçerken. Evet, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 5 yemeğimiz diye şu şekilde omoniyaki, neydi bunun adı? Unuttum bile. Amano okonomi. Şu alınmış, bir tek bu kalmış. Bunu da ben alayım. Ana, açamadım. Abi yandım. Yandım. Tadı güzel. Az önce su saatine gittim, hiç dikkat etmedim. Saat kaç? Heh. Evet, şu anda saat, ama önce ilk durağımız, oha oğlum bu ne kalabalık. Japonya'da çok insan var ya. Yani Japonya'da çok insan var abi.